Pasif gelir nedir ve pasif gelir kazanarak ekonomik özgürlük nasıl sağlanır? Bu videomuzun konusu bu. İnternette çok fazla pasif gelirle ilgili site ve yeni videolar görüyorsunuz. Peki gerçekten pasif gelir nedir ve pasif gelir kazanarak ekonomik özgürlük sağlamak mümkün müdür? Aslında evet. Pasif gelir gerçekten çok önemli bir gelir kaynağıdır. Kısaca tanımlamak gerekirse pasif gelir şu. Şu anda bütün işi gücü bıraktığınızı düşünün. Evde oturuyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz, çalışmıyorsunuz. Aylık kazancınız ne kadar olur? Sıfır mı? Evet, birçoğunuzun bu cevabı verdiğini biliyorum. Sıfır. Çünkü kimsenin ya da çoğu insanın gerçekten bunun üzerine odaklanmadığını düşünüyorum. Pasif gelir çok önemli bir konu. Herkes maaşına odaklanıyor ve maaşına göre bir yaşam standardı kuruyor. Ancak asıl yapılması gereken şey pasif gelire göre bir yaşam standardı kurmak. İşte o zaman ekonomik bir özgürlüğe sahip olabilirsiniz. 5000 TL maaş alıp aylık giderlerim de 5000 TL ise bu aslında benim çok da doğru bir hayat yaşamadığımı gösterir. Evet, 5000 TL'lik bir hayat yaşarım. Belki lüks içinde yaşarım. Belki zar zor geçinirim. Ama ne olursa olsun aslında doğru bir hayat sürüyor olmam. Çünkü ben işsiz kaldığımda ne olacak? Bunu kesinlikle düşünmem gerekiyor. Ya da bu işten çıktığımda başka bir işe girdiğimde ne yapabilirim? Aynı maaşa devam edebilecek miyim? Daha üst maaşa mı geçeceğim? Her iki ihtimalde de bakın daha yüksek maaş alsanız da daha düşük maaş alsanız da hayat standartınızı otomatik olarak ona göre şekillendirirsiniz. Ben oturduğum bir semtte 1500 lira 2000 lira kirada oturur. Bir araba alır onun taksidini öder. Faturalar falan derken 5000 lirayı çok rahat bir şekilde harcarım. Maaşım 10.000 TL oldu diyelim. Çok güzel para. O zaman ne yaparım? Bu sefer 2000 TL'lik yerde oturmam. Daha lüks bir yerde oturmak isterim. Bu sefer 3000 TL'lik bir yerde otururum. Daha lüks bir arabaya binerim. Daha lüks yemekler yerim. Daha fazla gezerim ve yine o 1000 TL harcarım. Ama aslında işin doğrusu bu değil. Asıl pasif gelirinize odaklanır ve pasif geliriniz kadar bir hayat yaşarsanız işte o zaman ekonomik özgürlüğe sahip olursunuz. Ne dedik? Pasif gelir şu anda bütün işleri bıraktığınızda yani oturduğunuzda hiçbir iş yapmadığınızda size ne kadar para geliyor? İşte bu gelen para tamamen pasif gelir olduğunu tanımladık. Peki pasif gelir getiren şeyler nelerdir? Çok basit bir örnek ve herkesin aklına ilk gelecek örneklerden birisidir bu. Ev sahibi olmak. Bir ev sahibi olursunuz, o evi kiraya verirsiniz ve sizin aylık bir kira geliriniz olur. Bu pasif gelirdir. Çalışmasanız da o para size gelmeye devam eder. Ama ev almak kolay mı? İşte burada bir soru işareti var ve büyük bir soru işareti. Evet, ev almak çok zor. Ama siz para kazanmaya başladığınız andan itibaren kazandığınız paranın tamamını harcarsanız zaten hiçbir zaman ev alamazsınız. Ama kazandığınız paranın bir miktarını kenara koyar ya da aktif varlıklar edinmeye başlarsanız zamanla size pasif gelir elde edecek, size pasif gelir getirecek değerlere sahip olabilirsiniz. Evet, nedir ve nasıl pasif gelir kazanabiliriz? Biraz onlardan bahsedelim. Örnek veriyorum, ben web tasarım yapıyorum, tasarım üzerine uğraşıyorum, kod yazıyorum vesaire, fotoğraf çekiyorum. Bunların hepsinden bir pasif gelir elde etmem mümkün. Örneğin internette birçok marketplace yer var. Yani ürününüzü koyuyorsunuz ve satıyorsunuz. Ben burada tek bir örnek üzerinden ilerleyeceğim. Envato Market, Tema Forest ya da onun alt dalları. Ben bir internet sitesi teması yapıp bir WordPress teması yapabilirim. Bir kartvizit tasarlayabilirim ya da bir fotoğraf çekebilirim. Ve sonrasında bu iş için bir emek sarf ederim ama onu kenara koyup ondan sürekli bir para kazanabilirim. Örnek veriyorum, bir tema yaptım ve o tema her ay 10 kere satılıyor. Ve ben bundan 10 dolar kazanıyorum. 10 çarpı 10 100 dolar. Her ay 100 dolar para kazanmaya başlıyorum demek oluyor bu. Yani sadece bir kez emek verip yaptığım bir iş sonrasında bana düzenli bir gelir elde etmeye sağlıyor. Yani pasif gelir ortaya çıkartıyor. Bu çok önemli bir şey. İki şeye odaklanmanız lazım pasif gelir elde etmek için. Bunlardan birincisi gerçekten satın alarak elde ettiğiniz varlıklar size düzenli bir para getiriyor olabilir. Bu genelde kira getirisidir. Siz herhangi bir ürün kiralarsınız, satın alırsınız pardon. Ya da gayrimenkul satın alırsınız. İş makinesi satın alırsınız. Fotoğraf makinesi satın alırsınız. Bunları tamamen afaki söylüyorum. Ve bunları kiraya verirsiniz. Aylık sabit bir kira getiriniz olur. Bu birinci yöntem.
Bir varlık satın alıyorsunuz ve o varlığın size aylık getirdiği parayla pasif gelir elde ediyorsunuz. İkinci yöntem ise gerçekten sürekli satılabilir bir ürün ortaya çıkartmak ve onun sürekli satışından gelen bir pasif gelir elde etmek. İşte burada da az önce verdiğim örnek devreye giriyor. Siz bir tema yapabilirsiniz. Siz bir kod yazabilirsiniz. Siz bir fotoğraf çekebilirsiniz. Bunu bir marketplace'e konumlandırarak oradan satılmasını sağlayıp düzenli bir pasif gelir elde edebilirsiniz. Yani benim temelde tecrübe ettiğim iki farklı pasif gelir kaynağı bunlar. Birincisi aktif bir varlık alıyorsunuz. O varlığı kiraya verip ondan bir gelir elde ediyorsunuz. İkincisi ise sürekli satılabilir bir ürün üretiyorsunuz ve ondan gelen gelirle pasif gelir elde ediyorsunuz. İki farklı yöntemi de kullanabilirsiniz. Peki, internet üzerinde birçok pasif gelir kaynağından bahsediliyor. Aslında pasif gelirin ne olduğunu çok iyi tanımlamanız gerekiyor. Bakın günde oturup 3 saat, 5 saat çalışıp onun karşılığında bir gelir elde ettiğiniz şeyler pasif gelir değildir. Bunlar sadece evinizden çalışarak kazandığınız paradır. Yani size bir ekonomik özgürlük sağlamaz. Size sadece bir iş yerinde çalışma mecburiyetinden kurtarır. Evinizden çalışabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bunlara örnek ne verebiliriz? Dropshipping. Evet, dropshipping ile para kazanmak mümkün ama dropshipping ile kazandığınız para aslında size sadece ve sadece konum özgürlüğü sağlar. Aktif olarak o işi yürütmeniz gerekiyor ki o iş size para getirsin. Yani bıraktınız bir yıl boyunca tatildesiniz. Dropshipping'den para kazanmanız mümkün değil. E-ticaret yaparak bunu yapmanız mümkün değil. Ya da kod yazarak, birilerine web sitesi yaparak bunu yapmanız mümkün değil. Bunların hepsi aktif gelir oluyor. Yani siz o işin içinde olmadığınız sürece size para getirmiyor. Bu aynı zamanda şirket kurmaya da benzer. Eğer siz şirket kurup o şirketin sürekli başında olmanız gerekiyorsa bu da aslında aktif gelirdir, pasif gelir değildir. Ama siz bir şirket kurdunuz ve o şirketin başına da bir genel müdür koydunuz ve siz olmasanız da o şirket para kazanıyorsa işte bu pasif gelir olarak nitelendirilebilir. Yani şunu kesinlikle unutmayın. Pasif gelir siz hiçbir şekilde o işte uğraşmasanız bile size para getiren gelir kaynağıdır. Biz küçüklükten beri ne yapıyoruz? İlk iş hayatına girdiğimiz andan itibaren ve ilk kazandığımız paradan itibaren şunu yapıyoruz. Kazandığımız para kadar harcıyoruz. Eğer kazandığımız para aylık 100 liraysa 100 liralık harcama yapıyoruz. 1000 liraysa 1000 liralık, 2000 liraysa 2000 liralık, 10 bin liraysa 10 bin liralık, 100 bin liraysa 100 bin liralık harcama yapıyoruz. Ama hiçbir zaman bunun bir kısmını kenara koymayı düşünmüyoruz. Oysa ki kazandığımız paranın %10'unu her zaman kenara koysak 10 yıl sonra, 20 yıl sonra inanın bana aktif bir varlık alabilecek düzeye gelirsiniz. Şunu kesinlikle yapmayın. Ben 5 bin lira kazanıyorum, hemen bir araba alayım. Ben 2 bin lira kazanıyorum, hemen en lüks telefonu alayım. Bunların hepsi size sürekli gider çıkartacak kalemlerdir. Örneğin bir araba aldınız. Araba durduğu yerde ne olur? Size sürekli masraf çıkartır. Vergisi, bakımları, kaskosu, benzini, otoparkı, şusu busu. Hiç kullanmasanız bile sürekli olarak masraf çıkartan bir gider. O yüzden bu tarz giderlerden uzak durmanız lazım. Örnek veriyorum telefon. Siz telefonu hiç kullanmasanız bile zamanla bozuluyor. Telefon hattına sürekli para veriyorsunuz. Vesaire gibi ya da telefon kılıfı alayım, onu alayım, bunu alayım. Sürekli harcama yapıyorsunuz. Ve size hiçbir getirisi yok. Aslında bir gider. Aktif bir şekilde sizden para götürüyor. Size para getirmiyor. Araba olabilir, bu telefon olabilir. Lüks olan birçok şey aslında sizden aktif bir şekilde para götürür. Örnek veriyorum, evinize bir güvenlik sistemi taktırdınız. Her ay ona para ödüyorsunuz. Evinize Dijitürk ya da DevSmart gibi bir televizyon sistemi kurdunuz. Ne oluyor? O da sizden aylık bir para götürüyor. Ve bunları üst üste koyduğunuzda aslında aylık harcamalarınızın inanılmaz bir düzeye geldiğini görüyorsunuz. Ben ayda 5 bin lira para kazanarak hayatımı sürdürdüm. Sonra emekli oldum. 5 bin lira aldığım para bir anda 2 bin liraya düştü. Bakın aylık 5 bin liralık hayat yaşarken bir anda aylık 2 bin liralık hayat yaşamaya zorunlu kalıyorum. Ve böylelikle mutsuz bir hayatım oluyor. Oysa ki ben 5 bin lira kazanırken de 2 bin liralık bir hayat yaşasaydım asla ve asla böyle bir sıkıntı ya da böyle bir mutsuzluk içerisine girmezdim. O yüzden pasif gelir bizim en önemli gelir kaynağımız. Özellikle şunu yaptığınız zaman aylık 5 bin lira geliriniz var. Aylık herhangi bir değer alarak 1000 lirada pasif gelir elde ettiniz. Toplam 6 bin lira geliriniz var. 6 bin liralık harcama yapmayın. 6 bin liralık hayat yaşamayın. 2 bin liralık hayat yaşayın.
Daha sonra pasif gelirinize odaklanın. Pasif gelirinizi artırın. Aylık 2.000 lira, aylık 3.000 lira, aylık 4.000 lira. Evet, bu kısa bir süre değil. Belki 20 yıl alacak bir süre bunu almak. Ama aylık 2.000 lira pasif gelir elde ettiğinizde ve aylık gideriniz de 2.000 lira olduğunda, yani pasif geliriniz kadar hayat yaşadığınızda, hayat standartlarınızı ona göre kurduğunuzda, işte o zaman ekonomik özgürlüğe sahip olursunuz. Yani siz çalışmasanız da aylık 2.000 lira pasif geliriniz olduğunda ve gideriniz de 2.000 lira olduğunda siz aslında hiçbir yere bağımlı değilsiniz. Hiçbir yerden maaş almak zorunda değilsiniz. Tamamen pasif gelirinizle kendi hayatınızı sürdürebilirsiniz. Kendi standartlarınızda yaşayabilirsiniz. İşte bu da size ekonomik özgürlüğünüzü sağlar. Bu yüzden pasif gelire odaklanın ve çalışmaya başladığınız ilk günden itibaren harcamalarınızı kazancınıza göre yapmayın. Mutlaka bunun bir kısmını pasif gelir kazanacak bir yönteme adayın. Bir birikim yapın. Varlıklar edinin ya da gerçekten pasif gelir elde edecek ürünler çıkartmak için harcayın bu parayı. Sonrasında pasif gelir elde edin. Pasif geliriniz yükseldikçe hayat standartınızı da yükseltebilirsiniz. Bu eşdeğer bir şekilde gidebilir. Hiçbir problem yok. Ama kesinlikle ve kesinlikle aylık kazandığınız paraya göre bir hayat yaşamayın. Pasif gelirinize göre bir hayat yaşayın ve böylelikle sizler de ekonomik özgürlüğünüze sahip olun.